İnsanlık tarihi binlerce sene boyunca bize bazen sırrını çözemediğimiz, bazen de hikayesini bilsek bile büyüklüğü karşısında büyülendiğimiz sayısız efsane bırakır. Atlantis'ten tutun Muğ kıtasına, kayıp şehirlerden tutun gizli krallıklara kadar insanlık hayal gücünün sınırlarını zorlayan sayısız diyar üretmiştir. Ama bunların arasında bir tanesi var ki hem Doğu'nun hem eski dini metinlerinde hem de Batı'nın 20. yüzyıldaki en karanlık siyasi hareketlerinin arşivlerinde aynı anda karşınıza çıkar. Bugün birlikte Himalayaların eteklerine, Tibet'in karla kaplı geçitlerine doğru bir yolculuğa çıkacağız ve insanlığın en gizemli, en çok aranmış diyarlarından birini, Agartha ve Şambala'yı arayacağız. Sırlar Odası'na hoş geldiniz. Hikayemizi 1924 yılında Rus ressam Kaşif Nikolay Roerik'in İmparatorluk Rusyası'ndan kaçıp Hindistan'a, oradan da Himalayaların eteklerine yerleştiği o yıllardan başlayalım. Roerik, yıllar önce St. Petersburg'da bir Budist tapınağının inşasıyla ilgilenirken defalarca tekrarlanan bir kelimeyle karşılaşmıştı. Şambala. Karla kaplı tepelerin arasında uzak bir vadide saklı olduğuna inanılan, sadece kalben saf olanların ulaşabildiği efsanevi bir krallık. Roerik, bu kelimenin sadece bir zihin durumunu mu, meditasyonla ulaşılan bir aydınlanma sembolünü mü, yoksa gerçekten haritada bir yeri olan fiziksel bir diyarı mı tarif ettiğini öğrenmek istiyordu. Eşiyle birlikte 1924'ten 1928'e, sonra 1930'dan 1931'e kadar süren Sikkim'den Tibet'e, Keşmir'den Altay dağlarına, Moğolistan'a kadar uzanan 35 dağ geçidini kapsayan 25 bin kilometrelik akıl almaz bir keşif gezisine çıktı. Roerik'in bu yolculuk boyunca tuttuğu notlar Şambala adlı kitabında toplandı ve Batı dünyasının bu efsaneyle tanışmasının en önemli kapılarından birini açtı. Ama Roerik'in keşfettiği şey aslında onun icat ettiği bir efsane değildi. O sadece Tibet Budizminin yüzyıllardır koruduğu çok daha eski bir geleneğin izini sürmüştü. Şambala'dan ilk kez geniş çapta bahseden metin Kalaçakra tanrısıdır. Tibet Budizminin en karmaşık ve en derin öğretilerinden birini barındıran bu kutsal metne göre Buda'nın kendisi Güney Hindistan'da M.Ö. 880 yılı civarında ziyaretine gelen Şambala kralı Suchandra'ya bu öğretiyi bizzat aktarmıştır. Kral Suchandra bu bilgiyi kendi krallığına götürmüş ve Şambala'da nesilden nesile, kraldan krala aktarılarak korunmuştur. Geleneğe göre Suchandra'dan 7 nesil sonra gelen Kral Manjushri Yashas, krallığın din adamlarını bir araya toplamış ve onlara çok uzak bir gelecekte Hindistan kökenli olmayan büyük bir dinin ortaya çıkacağına ve bunun Şambala için bir tehdit oluşturacağına dair bir kehanette bulunmuştur. Kalaçakra metinlerindeki bu kehanetin işaret ettiği tarih milattan sonra 624 yılına denk gelir. İlginçtir ki bu tarih İslam'ın Arap Yarımadası'nda yayılmaya başladığı döneme oldukça yakındır ve bu yüzden pek çok din tarihçisi bu kehanetin sembolik bir biçimde o döneme işaret ettiğini düşünür. Ama burada altını çizmem gereken önemli bir nokta var. Tibetli din alimlerinin büyük çoğunluğu bu kehanetin gerçek bir savaşı değil, insanın kendi içindeki olumsuz eğilimlere karşı verdiği ruhsal bir mücadeleyi sembolize ettiğini açıkça belirtmiştir. Peki Şambala tam olarak nerede? İşte burada işin en gizemli kısmı başlıyor. Çünkü bu sorunun kesin bir cevabı yok ve muhtemelen hiçbir zaman olmayacak. Eski Tibet metinleri Şambala'yı bazen Hindistan'ın kuzeyine, bazen Sulej Vadisi'ne, bazen Pamir Dağları'na, bazen de Gobi Çölü'ne yerleştirir. Tibetli alim Soma de Köroş 19. yüzyılda yaptığı araştırmalar sonucunda Şambala'yı Siri Derya Nehri'nin ötesine 45. ve 50. kuzey paralelleri arasına yerleştirmiştir. 17. yüzyıla ait Belçika'nın Anvers şehrinde basılmış bir Avrupa haritasında bile Zembala adıyla anılan bilinmeyen bir bölgenin işaretlendiğini görürsünüz. Dalai Lama'nın kendisi 1985 yılında Hindistan'da yaptığı bir Kalaçakra töreninde ise bu konuya çok dengeli bir açıklama getirmiştir. Şambala'nın kişinin karmik bağlantısı olduğunda gidebileceği ama aslında haritada işaretlenebilecek fiziksel bir yer olmadığını,
daha ziyade insan alemindeki saf bir diyarı temsil ettiğini söylemiştir. Yani siz burada dünyanın en saygın Budist liderinin bile bu efsaneyi ne tamamen reddettiğini ne de tamamen coğrafi bir gerçeklik olarak onayladığını görüyorsunuz. Bu efsanenin doğasındaki o ince dengeyi anlamanız için çok değerli bir ipucu. Shambhala'nın bu kadar gizemli kalmasının bir nedeni de geleneğe göre oraya ehil olmayan kişilerin asla ulaşamamasıdır. Tibetliler bu efsanenin kapılarını kendi bu yolun yolcusu sayan pek çok batılı kâşife, hatta ilerleyen yıllarda göreceğimiz üzere Nazi Almanyası'nın gönderdiği heyetlere bile göstermemiş. Onları yanlış yerlerde oyalamayı tercih etmişlerdir. Roerik'in keşif gezisi sırasında Moğol rehberlerinden öğrendiğine göre Shambhala halkı zaman zaman dünyaya çıkar, dünya ortamında yaşayan belirli kişilerle buluşur ve insanlığın iyiliği için kıymetli bilgiler, emanetler bırakırmış. Roerik'in 1926 yılında ekibiyle birlikte Karakum Dağları üzerinde parlak, oval bir cismin gökyüzünde hareket ettiğini gözlemlediğine dair kendi notları da vardır. Bu gözlem o dönemde ne uçağın ne de balonun yaygın olduğu bir coğrafyada yaşandığı için efsaneye UFO temalı bir katman daha eklenmiştir. Görüyorsunuz, Shambhala etrafındaki bu gizem yüzyıllar boyunca hem dini bir inanış hem de gizemli gözlemlerle iyice koyulaşmış bir hikayeye dönüşmüştür. Şimdi gelin bu noktada Agartha'ya, yani Shambhala'nın daha az bilinen ama en az onun kadar derin kök salmış kardeş efsanesine bakalım. Agartha kelimesini Batı dünyasına ilk kez tanıtan kişi 19. yüzyıl Fransız ezoterik yazar Saint-Yves Alvey'dir. Bazı ezoterik kaynaklara göre Agartha ve Shambhala aynı yerin iki farklı adıdır. Ama daha yaygın bir yoruma göre ikisi aynı kökten gelen ama farklı yollara ayrılmış iki ayrı merkezdir. Bu yoruma göre ilk yol kendini Agartha olarak adlandırır ve dünya işlerine karışmaz. İyilik yolu olarak bilinir. İkinci yol ise Shambhala'yı oluşturur ve bazı anlatılara göre dünya üzerinde daha aktif bir etki bırakmayı tercih eder. Teosofik kaynaklara göre Agartha, önceki çağın sonlarına doğru Mu ve Atlantis kıtalarından göç eden bilim rahipleri tarafından kurulmuş bir organizasyondur. Bu rahipler insanlıkla açık temas halinde yaşarken zamanla gizlenme ihtiyacı duymuş ve dağların, mağaraların derinliklerine, birbirine tünellerle bağlı yeraltı şehirlerine çekilmişlerdir. Agartha'nın dünyanın dört bir yanına açılan girişleri olduğuna inanılır. Bazı kaynaklar Mısır'daki Sphinx'in pençeleri arasında, bazıları Tibet'te, bazıları da Güney Amerika'daki Ant Dağları'nda bu girişlerin bulunduğunu öne sürer. Burada size sormak istediğim soru şu: bu kadar farklı kültürün, bu kadar farklı coğrafyada birbirinden bağımsız bir şekilde yer altında saklı, gelişmiş bir medeniyet fikrine ulaşması nasıl açıklanabilir? Bazı araştırmacılara göre bu, insan zihninin evrensel bir arketipi, kayıp bir altın çağ, ulaşılmaz bir cennet, kusursuz bir toplum hayali, neredeyse her kültürün mitolojisinde bir şekilde karşınıza çıkar. Eski Hindu metinlerinde Atala adlı yeraltı şehrinden, Antik Yunan mitolojisinde Titanların mağlup olduktan sonra çekildiği Tartarus diyarından, Çin mitolojisinde Batı cenneti Hisitiyen'den bahsedilir. Bazı akademisyenler bu paralel anlatıların insan zihnini bilinmeyen ve ulaşılmaz olanı hep yerin altına ya da dağların ardına yerleştirme eğiliminden kaynaklandığını öne sürer. Çünkü yeraltı hem korunaklı hem de gizemli, hem güvenli hem de tehlikeli bir alan olarak insan hayal gücünde hep özel bir yer tutmuştur. İlginçtir ki bu efsanenin izini sürdüğünüzde kendi coğrafyanıza da oldukça yakın bir bağlantı bulursunuz. Bazı araştırmacılara göre Agartha'nın bilgileriyle bağlantı kurulduğuna en çok inanılan bölgelerden biri tarihsel olarak Türklerin de yaşadığı Orta Asya'dır. Hatta bazı yorumcular Agartha efsanesini Türk mitolojisindeki Ergenekon destanıyla, yani Türklerin bir dağın içine sıkışıp kaldıktan sonra demir bir kapıyı eriterek dışarı çıkması anlatısıyla karşılaştırır. Bu karşılaştırma akademik bir kanıt sunmaz ama size yer altına çekilip sonra yeniden ortaya çıkan bir halk motifinin dünyanın farklı mitolojilerinde nasıl tekrar karşınıza çıktığını gösterir. Bazı kaynaklarda ise
Agartha'nın dünyaya açılan 4 girişinden birinin Anadolu'da, Kapadokya bölgesinde olduğu iddia edilir. Kapadokya'nın kendisi de bildiğiniz gibi yeraltı şehirleri ve birbirine bağlı tünellerle dolu, gerçek ve somut bir coğrafyadır. Bu efsanenin nasıl gerçek coğrafi özellikleri, yani bilinen yeraltı yapılarına tutunarak kendine yeni bir inandırıcılık katmanı kazandığını gösteren güzel bir örnektir. Kalaçakra öğretisinin günümüzde de hala canlı bir gelenek olduğunu bilmenizi isterim. Bu sadece tozlu kitaplarda kalmış bir efsane değil. 14. Dalai Lama hayatı boyunca dünyanın dört bir yanında on binlerce kişinin katıldığı Kalaçakra inisyasyon törenleri düzenlemiştir. Bu törenlerde katılımcılar Şambala'ya sembolik bir bağlılık yemin eder ve kendi iç dünyalarında bu savaşı kazanmak için ruhsal bir disipline girerler. Yani Şambala sizin için sadece geçmişte kalmış bir efsane değil, hala milyonlarca Budistin günlük inanç pratiğinin canlı bir parçası. Şimdi gelin bu efsanenin en karanlık ve en çok tartışılan bölümüne, Nazi Almanyası ile olan bağlantısına bakalım. Çünkü bu kısım efsanenin sadece bir mitoloji meselesi olmadığını, gerçek tarihin akışını da nasıl etkileyebildiğini gösteriyor. Alman zoolog ve SS subayı Ernest Schäfer 1930'lardan itibaren Tibet'e birkaç keşif gezisi düzenlemişti. İlk ikisi bilimsel ve sportif amaçlarla yapılmıştı. Ama SS'in ideoloji dairesi olan Ahnenerbe 1938 ile 1939 yılları arasında Tibet hükümetinin resmi davetiyle gerçekleşen üçüncü bir keşif gezisini doğrudan finanse etti. Bu seyahatin arka planında Himmler ve bazı yüksek rütbeli Nazi yetkililerinin paylaştığı oldukça karmaşık okült inançlar vardı. Bu inançlara göre Tibet, Aryan ırkının kadim kökenlerine dair izler taşıyan bir bölgeydi. Schäfer'ın ekibinde SS subayı Bruno Beger, Lhasa'da bulundukları aylarda 376 kişinin antropometrik ölçümlerini aldı. 17 kişinin yüz ve kafa kalıplarını çıkardı. 350 kişinin parmak izini topladı. Bütün bu çalışmaların amacı Almanlar ile Tibetliler arasında ortak bir ırksal köken bulma çabasıydı. İlginçtir ki dönemin Tibet yönetimi Çin'in ilhak girişimlerine ve İngiliz himayesine karşı bir denge unsuru olarak Almanya ile iyi ilişkiler kurmayı stratejik bulmuş ve heyeti Losar yani Tibet Yeni Yılı kutlamalarında resmi olarak ağırlamıştır. Aynı dönemde Sovyetler Birliği de benzer bir merakla 1924'ten 1928'e kadar süren kendi Şambala keşif gezisini düzenlemişti. Demin bahsettiğimiz Roerich ve eşi bu Sovyet destekli seferin başındaydı ama herhangi somut bir sonuca ulaşamadan Moskova bu projeyi terk etmek zorunda kalmıştı. Burada size çok önemli bir ayrım yapmak istiyorum. Çünkü bu konu sıklıkla yanlış anlaşılıyor. Ne Schäfer'ın Tibet seyahati ne de Roerich'in Sovyet destekli keşfi Şambala'yı fiziksel olarak bulduklarına dair herhangi bir kanıt sunabilmiştir. Schäfer'ın kendi yazdığı seyahat notlarına bakıldığında onun bilimsel bir zoolog olarak hareket etti. Hatta ekibine sahte bilimsel teoriler savunan kişileri bilerek dahil etmediği görülür. Araştırmacılar arasında bu seferin okült bir Şambala arayışı olarak sunulmasının olaydan çok sonra spekülatif tarih yazarları tarafından inşa edilmiş bir efsane olduğu yönünde güçlü bir görüş birliği vardır. Yani siz burada gerçek bir tarihi olayın zamanla nasıl çok daha gizemli bir hikayeye dönüştürüldüğünü görüyorsunuz. Tıpkı pek çok kadim efsanenin etrafına sonradan eklenen katmanlar gibi. Şambala efsanesinin tarihinin Budizm'den de daha eskiye uzandığını bilmenizi isterim. Tibet'in Budizm öncesi şamanist dini olan Bön geleneğine ait yazıtlar Şambala ile yakından ilişkili. Taksik Olmolungring adında bir krallıktan bahseder. Bu krallık Bön inancına göre bilgeliğin ve saflığın kaynağı olarak kabul edilir. Hindu metinleri arasında en eski olanlardan biri Vishnu Purana. Şambala'ya Vishnu'nun gelecekteki son enkarnasyonu Kalki'nin doğum yeri olarak değinir. Yani siz burada Budist Şambala mitinin aslında çok daha eski bir Hindu ve Bön mitosunun üzerine inşa edildiğini görüyorsunuz. Bu da size büyük efsanelerin nadiren sıfırdan ortaya çıktığını, genellikle önceki inançların üzerine yeni katmanlar eklenerek şekillendiğini bir kez daha hatırlatıyor. Schäfer'ın
1938 seferine dönecek olursak, burada ilginç bir ayrıntı daha var. Schaeffer, bilim adamı kimliğine oldukça düşkün bir isimdi ve ekibine dönemin sahte buz kozmolojisi teorisini savunan Edmund Kiss gibi okült isimleri kasıtlı olarak almamıştı. Hatta seferin bilimsel bağımsızlığını garanti altına almak için Himmler'e 12 ayrı şart sunmuştu. Bu ayrıntı bazı tarihçilerin Nazilerin Tibet'e gizemli bir Şambala arayışı için gittiği anlatısının olaydan çok sonra abartılarak inşa edilmiş bir efsane olduğu yönündeki görüşünü destekliyor. Gerçek tarih çoğu zaman sonradan üretilen mitten daha sıradan ama bir o kadar da çarpıcı çıkabiliyor. Çünkü bu defa efsanenin gücünü anlamanız için önemli. 1933 yılında İngiliz yazar James Hilton, Kayıp Ufuklar adlı romanında Himalayaların derinliklerinde saklı Shangri-La adında huzurlu, ölümsüzlüğe yakın bir vadiyi anlatmıştı. Bu kurgusal yer doğrudan Şambala efsanesinden, özellikle de Roerik'in seyahatnamelerinden ilham almıştır. Roman o kadar büyük etki yarattı ki Shangri-La kelimesi günümüzde İngilizce'de ulaşılmaz cennet anlamında gündelik bir tabir haline geldi. Otel zincirlerinden tatil köylerine kadar pek çok yerde bu ismi görürsünüz. Bu da size bir dini efsanenin nasıl önce edebiyata, sonra gündelik dile ve ticarete sızabildiğini gösteren çarpıcı bir örnek. Peki, bütün bu hikayenin arkasında üzerinde durmaya değer gerçek bir çekirdek var mı? Burada size dengeli bir bakış açısı sunmak istiyorum. Bir tarafta Şambala'nın doğrudan fiziksel olarak var olduğuna, yeraltı tünelleriyle dünyanın dört bir yanına bağlandığına, gelişmiş bir teknolojiye sahip olduğuna dair iddialar var. Bu iddiaların hiçbiri bugüne kadar hiçbir bilimsel keşifle, hiçbir arkeolojik bulguyla desteklenmemiştir. Diğer tarafta ise Tibet Budizminin kendi içindeki çok daha sofistike bir yorum var. Dalai Lama'nın da işaret ettiği gibi, Şambala'nın asıl meselesi coğrafya değil, insanın kendi iç dünyasında ulaşabileceği bir aydınlanma, bir saflık halidir. Kalaçakra öğretisinin kendisi de savaşı ve krallığı sembolik bir dille anlatır. Gerçek mücadele dışarıdaki bir düşmanla değil, insanın kendi içindeki cehaletle, öfkeyle, tutkuyla verilir. Belki de Şambala'nın en derin hakikati onun bir yer olmaktan çok ulaşılması gereken bir hal olmasıdır. Yine de bu efsanenin neden bu kadar uzun ömürlü olduğunu, neden binlerce yıl boyunca farklı kültürlerde, farklı isimlerle sürekli yeniden üretildiğini düşünmeye değer. Belki de bunun cevabı çok basit. İnsanlık kendi tarihinin en karanlık dönemlerinde bile bir yerde ulaşılmaz da olsa kusursuz bir toplumun, bilgece yönetilen bir krallığın var olduğuna inanmak istemiştir. Savaşların, yıkımların, kayıpların ortasında bir yerde her şey hala doğru gidiyor düşüncesi, insan ruhuna nefes aldıran bir umut kaynağı olmuştur. Roerik'in, Schaeffer'in, Ossendowski'nin ve adını bilmediğimiz daha yüzlerce kaşifin bu efsanenin izini sürmek için kendilerini tehlikeli, zorlu yolculuklara atmaları da bunu gösteriyor. Çünkü aranan şey sadece bir coğrafi konum değil, aynı zamanda insanlığın kendisine dair taşıdığı en eski umuttu. Bir gün, bir yerde, bilgeliğin güçten daha değerli sayıldığı bu toplumun var olabileceği umudu. Burada size son bir karşılaştırma yapmak istiyorum. Çünkü bu efsanenin gücünü gerçekten anlamamıza yardımcı olacak. Mısır piramitleri ya da Angkor Wat gibi yapıların gizemi elinizde dokunabileceğiniz, ölçebileceğiniz, yaşını tayin edebileceğiniz somut taşlardan kaynaklanır. Orada arkeologlar kazar, taş örnekleri analiz eder, yapının nasıl inşa edildiğine dair teoriler üretir. Şambala ve Agartha'da ise elinizde hiçbir somut kanıt yok. Sadece yüzyıllar boyunca aktarılan metinler, kaşiflerin günlükleri ve insanların inanma ihtiyacı var. Ama bu efsanenin daha değersiz olduğu anlamına gelmez. Aksine belki de bu onu daha güçlü kılan şeydir. Çünkü bir taşın gizemini bilim er ya da geç çözebilir ama bir inancın, bir umudun gizemini hiçbir kazı, hiçbir lazer tarama çözemez. O sadece insanların ona neden ihtiyaç duyduğunu anlamaya çalışarak biraz daha aydınlatılabilir. Agartha ve Şambala'nın hikayesi Mısır piramitleri kadar
somut kanıtlarla dolu olmayabilir. Elinizde dokunabileceğiniz bir taş, ölçebileceğiniz bir tapınak yok. Ama insanlık için taşıdığı anlam hiç de küçük değil. Bu efsane size bilginin ve bilgeliğin gücünü önüne geçtiği bir dünya hayalini, tarih boyunca nasıl ısrarla hayatta kaldığını gösteriyor. Aynı zamanda bu hayalin kötüye kullanılabileceğini, ırkçı ideolojilerin bile kendi emellerine alet edebileceği bir araca dönüşebileceğini de gösteriyor. Nazi Almanyası'nın Tibet'e gönderdiği o heyet bunun en açık kanıtı. Siz isterseniz Şambala'nın gerçekten dağların ardında ulaşılmaz bir vadide saklı olduğuna inanmayı sürdürebilirsiniz. Bu sizin tercihinizdir ve kimse sizi bundan vazgeçirmeye çalışmıyor. Ama eğer Tibet Budizminin kendi öğretisine, Dalai Lama'nın kendi sözlerine kulak verirseniz, orada bulacağınız mesaj, haritada bir yer aramaktan çok kendi içinizde aramanız gereken bir saflığa işaret ediyor. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Agartha ve Shambhala insanlığın en eski, en kalıcı umutlarından birini, kusursuz bir bilgelik diyarı hayalini bize gösteren hem Doğu'nun en derin dini öğretilerini hem de Batı'nın en karanlık siyasi tutkularını içinde barındıran eşsiz bir efsaneydi. Bu konuya benzer başka gizemli diyarları da merak ediyorsanız lütfen yorumlarda belirtin. Araştırma yapmak isteyenler için kaynakları açıklama kısmına bırakıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.